İki kıtayı birleştiren, kritik bir boğazı hükmeden ve dünyanın en stratejik bölgelerinden birine sahip bir yeri kim fethetmek istemez ki? Hatta Britanya İmparatorluğu bile İstanbul'a çıkarma yaptı. Peki ya günümüzde Türkiye fethedilebilir mi? Bu tamamen boş bir hayal. Türkiye'yi işgal etmek artık sadece video oyunlarında mantıklı duran bir fantezi. Sebebi ise Türkiye'nin en ileri teknolojilere sahip olması falan değil. Coğrafyanın imkansızlığı, askeri kararlılığı ve asla geri adım atmayan Türk iradesinin kusursuz birleşimi. Peki Türkiye'ye düşman olarak ayak basmak neden adeta bir ölüm fermanı? Gelin bu soruya cevap bulmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Listemizin başını şöyle bir yoklayalım. En önemli ilk sebep elbette coğrafya. Çünkü Türkiye sadece bir ülke değil, adeta doğal bir kale. Üç tarafı denizlerle çevrili, iç kesimleri dağlarla dolu, doğusu geçilmesi zor arazilerle kuşatılmış bir ülkeyiz. Karadeniz, Akdeniz ve Ege gibi büyük su kütleleri Türkiye'yi doğal olarak koruyor. Doğu Anadolu'daki Sarp Dağlar, doğudan gelecek ordular için geçilmez engeller oluşturuyor. Öte yandan Güneydoğu'daki sıcak ve kurak arazi, lojistik olarak olası işgalleri zorlaştırır. İç Anadolu ise aslında geniş ve açık bir bozkırdan ibaret. Ancak bu büyük boşluk aslında savunmayı kolaylaştırır. Çünkü düşmanın nereden geleceği hemen fark edilebilir. Kısaca Türkiye jeolojik olarak adeta bir doğal kaledir diyebiliriz. Doğudaki dağlık bölgeler, uçurum ve kanyonlardan oluşuyor. Tanklar orada elini kolunu sallayarak özgürce hareket edemez. Kolay kolay geçilecek bir arazi değil. Ayrıca güneydeki Toros Dağları ülkeyi bir bıçak gibi kesiyor. Kuzey Anadolu dağları ise Karadeniz'e yukarıdan bakan asık suratlı ihtiyarlar gibi duruyor. Lafın özü, kıyıya çıkmaya kalkarsan ayak basmadan önce mermilerle cebelleşmen gerekiyor. Öte yandan Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir köprü görevi görür. İstanbul Boğazı, Karadeniz'den Akdeniz'e açılan tek kapıdır. Bu boğazın kontrolü bize dünya ticaretinde söz hakkı veriyor. Aynı zamanda NATO üyesi olmamızın neticesinde Rusya ile Avrupa arasındaki tampon ülke görevini görüyoruz. Hadi oldu diyelim, Rusya Türkiye'yi işgal etmek istedi. Bu o kadar da kolay değil. Çünkü Rusya'nın NATO ile topyekün savaşa girmesi gerekir. Yani Türkiye'ye dokunmak, yalnızca bir ülkeyle değil, küresel dengelerle savaşmaktır. Bu sadece Rusya örneği için geçerli değil. Günümüzdeki tüm modern ülkeler bu kurala tabi. Anadolu'yu öyle özgürce alamazsınız. Öte yandan tarihte de Anadolu'yu kontrol altında tutmak isteyen pek çok devlet olmuştu. Haçlı seferlerini püskürten Selçuklular, Moğolların dahi zorladığı Anadolu, Osmanlı'yı bölmek isteyen Avrupa güçleri ve 20. yüzyılın başında Anadolu'yu paylaşan İtilaf devletleri. Ama her seferinde Anadolu halkı zorluklara karşı direnmeyi başardı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra aslında dünyaya şu mesajı net olarak vermiştik. Türk halkı asla boyun eğmez. Günümüzde Türkiye topraklarında gözü olan devletler var mıdır, yok mudur? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Fakat Fırat'ın ve Dicle'nin belli bir dine mensup insanlar için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Onlara göre buralar vaat edilmiş topraklar. Ancak biz Türkler neredeyse 1000 yıldır bu topraklarda hüküm sürüyoruz. Unutmayın ki Türk milletinin binlerce yıllık askeri geleneği vardır. Ordu sadece profesyonel askerlerden değil, gerektiğinde silah altına alınan milyonlardan oluşur. Çünkü oturmuş bir askeri kimliğimiz, askeri deyamız söz konusu. Ancak artık devir değişiyor. Yüksek teknolojili silahlara yatırım yapıyor olmamız elbette çok önemli ve destekliyorum. Ama kim bilir, belki de gelecekte bizi bekleyen en büyük tehdit bu değil de su konusudur. Bu nedenle Fırat ve Dicle Türkiye'nin geleceği için çok ama çok önemli. Velhasıl konumuza geri dönelim. Türk Silahlı Kuvvetleri öyle küçümseyebileceğiniz bir güç değil. Bazı kaynaklara göre Türkiye şu an yaklaşık 375 bin aktif askere sahip. Şu bir gerçek ki modernleştirilen Türk ordusu bölgesinin en büyüklerinden birisi. Hem eğitimli hem de savaş deneyimi olan bir kuvvettir. Terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve NATO görevleriyle her an her yerde göreve hazır. Öyleyse gelin ordumuza biraz daha detaylı bakalım. Az önce söylediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif personel sayısı yaklaşık 400 bine yakın. Buna 380 bin civarında yedek askerler de eklendiğinde toplam askeri insan gücü yaklaşık 883 bin kişiye ulaşıyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir kuvvet. Elbette bu gücün arkasında zorunlu askerlik sistemi var. Yani milyonlarca vatandaş
en azından temel askeri eğitim almış durumda ve gerekirse göreve çağrılabilir. Ama asıl mesele şu: Türkiye'nin ordusu sadece kalabalık değil, savaş tecrübesiyle yoğrulmuş durumda. Askerlerimiz yıllardır Suriye sınır ötesinde, Irak'ta, hatta NATO operasyonlarında aktif rol alıyor. Öte yandan Türkiye, silah teknolojileri konusunda artık üretici bir ülke konumunda. Bayraktar İHA'ları modern savaşta oyunu değiştirdi. Ucuz, hassas ve ölümcül. Suriye'de, Ukrayna'da, Libya'da ve en çok da Karabağ'da etkisini gösterdi. Azerbaycan bu SİHA'larla Ermeni mevzilerini şok edici hızda etkisiz hale getirdi. Ama teknolojimiz sadece SİHA'larla sınırlı değil. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağı olan Kaan'ı geliştiriyor. Altay tankı, güdümlü roketler ve deniz araçları. Dolayısıyla Türkiye artık batıdan kalanları bekleyen bir ordu değil. Aksine kendi savaş oyuncaklarını üreten bir ülke. Türk semalarında yüzlerce F-16 devreye geziyor. Bunları yerli üretim olan Hisar hava savunma sistemleri destekliyor. Dolayısıyla bu etkili oyuncaklar sayesinde tam bağımsız hava savunması hedefleniyor. Öte yandan Rusya'dan alınan S-400'lerin akıbeti hala belirsiz. Ancak Türkiye her şeye rağmen en azından savunma sanayisi alanında kendi kurallarını koymaya başladı desek pek de yanlış bir ifade sayılmaz. Gelelim Türkiye'nin askeri ve lojistik önemine. İstanbul ve Çanakkale Boğazı oldukça önemli. Mesela 1915 Gelibolu Harekatı. Britanya İmparatorluğu, Fransa ve müttefikleriyle birlikte 20. yüzyılın en büyük deniz çıkarma harekatlarından birini başlattı. Hedefleri neydi? Çanakkale Boğazı'nı geçmek, İstanbul'u almak ve Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak. Sonuç? Siperler, makineli tüfekler ve Mustafa Kemal'in liderliğindeki Osmanlı direnişiyle karşılaştılar. Kıyıda bozguna uğradılar ve geçemediler. Ağır bir yenilgi alıp geldikleri gibi gittiler. Evet, bir zamanlar bu toprakları savunmak için batılı ülkelerle çok mücadele verdik ama şu anda Türkiye, NATO'nun Güneydoğu kalesi konumunda. Bu kazanım Kore Savaşı'ndan sonra elde edilmişti. Öte yandan İncirlik ABD üssüne ev sahipliği yapıyoruz. Bu da olumsuz bir kazanım gibi görülebilir. Ama bu sadece benim aklımın kestiği küçük ve şahsi bir fikir. Bazen bazı şeyleri kazanmak için diğer şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Her neyse, biz oralara burnumuzu sokarak haddimizi aşmayalım. Gelelim NATO'ya. Türkiye sadece bir üye değil, bu oluşumun en güçlülerinden birisi. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğu çok açık. Hele de Trump'ın NATO açıklamalarından sonra Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye askeri anlamda ihtiyacı var desek yanılmayız. Ama işler orada da karışık. Velhasıl NATO'nun 5. maddesi gereği Türkiye'ye yapılacak olası bir saldırı, örgüte üye tüm ittifaka yapılmış sayılır. Yani bu maddeden de anlaşılacağı gibi Türkiye'ye saldırmak isteyen herhangi bir devlet, karşısında başta ABD olmak üzere Fransa, Almanya ve diğer NATO güçlerini bulabilir. Zaman zaman Türkiye ile NATO arasında siyasi gerginlikler yaşanıyor. Ama Türkiye'nin stratejik önemi onu ittifakın dışına atılamaz hale getiriyor. Ama burada da ne yazık ki bazı olumsuzluklar yaşayabiliyoruz. Ne yazık ki istediklerimizi tam manada kabul ettiremiyoruz. İşte kazanımlarımız olduğu gibi olumsuz kazanımlarımız da oluyor. Çünkü siyaset tam olarak böyle bir şey. Her ne kadar bunca şeyi anlatmış olsam da en önemli şeyi unutmamak gerekir. Çünkü asıl direniş nerede başlar biliyor musunuz? Elbette halkta. Biz Türkler sadece vatansever değil, aynı zamanda vatanperveriz. Bizim çekirdek ailemizin içerisinde her ailenin bir askeri vardır. Her sokakta bir gazi. Her köyde nesilden nesle aktarılan fedakarlık hikayelerimiz var. Ben biliyorum ki bu halk tehlikeye koşar, ondan kaçmaz. Çünkü biz ne darbeler gördük, ne ekonomik krizler. Ama hepsine kültürel bir direniş gösterdik. Çünkü Türkler dirençlidir, güçlüdür ve gururludur. Dolayısıyla herhangi bir işgalci ülkeyi işgal etmeye kalkarsa karşısına sadece ordu çıkmaz. Aynı zamanda örgütlenen, direnen ve her seviyede karşılık veren bir halk çıkar. Bakmayın siz bizim siyaset, futbol, hatta Adana mı, Urfa mı daha iyi konusunda bile birbirimize girdiğimize. Çünkü dışarıdan bir tehdit geldiğinde işte o zaman işler değişir. Herkes aynı takımda birleşir. Hadi diyelim hayal kuralım. Herhangi bir süper güç mucizevi bir şekilde denizden Türkiye'ye çıkarma yaptı. Üstelik NATO'nun radarına da takılmadı. Ege kıyılarına inmeye çalıştı ama daha sahile varamadan Türk SİHA'ları havada, deniz radarları düşman gemilerine kilitlenmiş durumda. F-16'lar kalktı, karadaki obüs bataryaları çıkarma gemilerine mermi yağdırdı. Havada?
Orada da bayraktarlar yakıt depolarını, radarlarını ve ikmal hatlarını vuruyor. Karada? İşte orada da bordo bereliler çoktan bölgeyi paraşütle indi. En önemlisi ne biliyor musunuz? Halk siper olmuş durumda. İşte bu bilinci size aşılamak adına böyle bir videoyu hazırlamak istedim. Çünkü muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur kardeşim. Ben inanıyorum ki göklerden bir kuvvetle bizi koruyacak. Ben inanıyorum ki aramızda yeni birisi var. Onun da vakti gelecek. Rabbim yurdumuzu, milletimizi korusun. Videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.